Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle en pratik, kolay ve doğal haliyle domates sos yapımını paylaşıyoruz. 7 kilo domatesimiz var. Güzelce yıkadı annem, hazırladı ve şimdi yapımına başlayacağız. Domates sosu için mutlaka yumurta domates yani ankon domates tercih edin. Salçalık domates olan domates daha etli olur, kıvamı güzel olur. Biraz da sulu olması için az da sulu domates ekleyeceğiz biz. Domatesin kabuğunu soyuyor annem. Rondo işlemi yapmayacağız. Aysel Sultanım sabırla ve sevgiyle domatesin kabuğunu soyuyor. Sonrasında küp küp doğruyor. Elinde doğrayınca suyu israf olmuyor. Domatesin kabuğunu soydu ama çöpe atmadan evvel bir adım uygulayacak ve çok önemli bir işlem bu. Mutlaka orayı da izleyin derim. Bizi nereden izliyorsunuz? Yorumlara yazarsanız bizler de öğrenmiş oluruz. Yurt içi ve yurt dışı herkese selamlar gönderiyoruz. Artık domatesimizi kaynatacağımız geniş bir tencereye alalım. Biz sade domates sosu yapıyoruz ama isterseniz bunu acılı bir şekilde de içerisine acı biber veya acısız kapya biberle de yapabilirsiniz. Farklı farklı şekilde yapılabilir. Nasıl yapılırsa yapılsın, evde yapılan her şey çok lezzetli ve güzel oluyor, sağlıklı. Biz de en sade, en pratik, en kolay şekilde sade domates sosu yapıyoruz. Sizler nasıl yapıyorsunuz? Farklı şekilde yapıyorsanız yorumlara mutlaka yazın. Hem bizlere hem de takipçilerimize fikirler olur. Çünkü şu an kışlık hazırlıkların tam zamanı. Sizler kışlık hazırlıklara başladınız mı? Bakın ne kadar suyu çıkıyor. Rabbim ne güzel nimetler vermiş. Bunları değerlendirmek lazım. Allah bereket versin inşallah. Bir yıl boyunca tüketeceğimiz domates sosumuzu hazırlıyoruz. Dışarıdan hazır almıyoruz. Ev yapımı misler gibi domates sosu hazırlıyoruz. Az sonra tüm püf noktalarını da sizlere söyleyeceğim. Çünkü herkes emek ve malzeme harcıyor. Kimsenin hakkına girmek istemeyiz. Bakın tüm domatesimizi bu şekilde doğradıktan sonra kabuklarını sıkıyor annem. Suyunu da ekledikten sonra biz aşure tenceresine kaynatacağız 7 kilo domates olduğu için. Dilerseniz kabuklu bir şekilde rondodan da geçirebilirsiniz. O şekilde de pratik oluyor ama biz kabuklu pek sevmediğimiz için annem kabuğunu soyuyor. Böyle daha zahmetli, emek dolu ama daha güzel ve lezzetli oluyor inanın ki. Sizlere de fikir olmuş olur. Bu arada her gün canlı yayın açmaya çalışıyoruz. Katılırsanız seviniriz. Eğer katılamazsanız sonradan izleme şansınız da var canlı videolar kısmında. Aysel Sultanımın tariflerini canlı canlı seyredebilirsiniz inşallah. Katılımlarınızı bekliyoruz. Şimdi tenceremizi ocağa alacağız ve kaynatmaya başlayacağız. Tüm adımlarını gösteriyoruz. İster yemeklerde kullanın, ister pilavlarda, çorbalarda, kızartmalarda, kahvaltılıklarda. Bir yıl boyunca veya 2 yıl boyunca hiç atmıyor. Mesela bizim bugün bile 2 yıl önceki domates sosumuz kilerimizde vardır. Yani kışın çok rahat oluyor gerçekten. Şimdi de bu kış için hazırlıyoruz. Rabbim bereketini versin inşallah. Biz bu şekilde sulu daha çok seviyoruz. Ben ekşimtırak daha çok sevdiğim için annem diğer ekşi domatesten de ekliyor birazcık. Sade ankon yaptığı da olabiliyor. Onlar da kanalımızda mevcut. Bu şekilde hazırladıktan sonra ocağımıza koyacağız ve büngül büngül kaynamaya bırakacağız. Annemin her zaman bir sözü vardır ki eğer kızım sosumuz, yemeklerimiz böyle 2 parmak kaynaya kaynaya 2 parmak azalıyorsa demek ki o olmuştur der. Böyle bakın 2 parmak eksiliyor gördüğünüz gibi. Domatesimiz kıvamlı kıvamlı oluyor. Böyle rengine bakın müthiş maşallah. Köpüğünü alabilirsiniz veya almasanız da olur. Tamamen tercihinize kalmış. Annem bütün soslarımızda tuz kullanır. Sofralık kaya tuzu.
Sizler de mutlaka kullanın derim. Çünkü bozulmaması için tuz koruyor ve lezzetine lezzet katıyor. O yüzden piştikten sonra bakın 2 parmak azaldıktan sonra ocağı kapatmaya yakın 2 yemek kaşığı sofralık kaya tuzu ekliyor annem. Şöyle bir karıştırıyor. Aysel Sultanım içine sevgisini katarak hazırlıyor. O yüzden pek güzel oluveriyor maşallah. Annem bunu her türlü yemekte kullanıyor. Ayrıca ben kahvaltıda bile üzerine zeytinyağı ekleyip böyle ekmek banıp yiyorum. Çok lezzetli oluyor yani. Kavanozu açıyorum. Lezzetli mi? Lezzetli yiyorum yani. Şimdi domates sosumuz artık hazır. En önemli aşamasına geçiyoruz. Domates sosumuzu sıcak sıcak kavanozlayalım. Rengi kıvamı harika bakın. 7 kilo domatesten yarım kiloluk kavanozlardan 13 tane çıktı. Yarım kiloluktan bir tık küçüğü olan, tam küçük de değil, yarım kiloluk da değil, onun arası olan bir kavanozlardan 13 tane çıktı. Sizlere tam bilgi vermek isterim. Aysel Sultanım çünkü öyle söyler ama yarım kiloluk da denebilir yani. Kavanozlarımız temiz. Bulaşık makinesine yıkattık. Kapaklarımız da öyle makinede yıkandı. Sıfır kullanılmamış kapak tercih ediyoruz. Çünkü atmaması için mutlaka sıfır kapak kullanın. Çünkü atabilir yani ve ziyan olabilir domates sosunuz. Biz de bunu istemeyiz. Üstünde eğer bir çürüme, küflenme veya dışına sızma varsa o demektir ki kavanozunuz tutmamış ve atabilir yani. Yol yakınken hemen tüketin veya artık çok geçse maalesef ki kullanamayacaksınız. Sizlere de bunu söylemek isterim. Aysel Sultanım vakumlama tekniği ile hiç attırmaz kavanozları, bugüne kadar atmadı. Çok şükürler olsun. Şöyle sıfır kapakları 2 geri bir ileri veya 3 geri bir ileri sıkıca kapatıyor. Sonrasında mutlaka ters çevirin. Çünkü vakumlanması için ters çevirmek önemli. Biz bu şekilde hazırlıyoruz. Hiç bozulma yapmıyor. Ters çevirdikten sonra bir gün bu şekilde bekliyor. Ertesi günü annem düzünü çeviriyor ve güneş görmeyen kilerimize kaldırıyoruz. Mutlaka güneş görmemesi gerekiyor. Eğer eviniz kaloriferli ise böyle daha serin bir yere koyun derim. Gerekirse buzdolabına bile koyabilirsiniz. Ama bizim kilerimiz güneş görmeyen serin bir yer olduğu için biz kilerimizi de muhafaza ediyoruz. Şimdiden bizlere afiyet, sizlere fikir olsun inşallah. Sizler kışlık domates sosu tariflerine başladınız mı? Yorumlara mutlaka yazın. Beğenmeyi, kaydetmeyi, yorum yapmayı ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Göz hakkınızı helal edin. Bizleri izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Bakın kıvamı çok güzel oldu. Kıpkırmızı, çekirdekli. Ben en çok çekirdeklerini yemesini seviyorum. Rabbim bereketini versin inşallah. Bir sonraki tariflerimize görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.